Merhaba ve Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bu tür felsefi derinliklere birlikte dalmaya devam etmek için şimdiden kanalımıza abone olursanız harika olur. Bugün felsefe tarihinin en sarsıcı düşünce deneylerinden birinin tam kalbine ineceğiz. Platon'un kendi parlak teorisinin temellerine sarsan o meşhur paradoks. Her şey aslında o kadar basit bir soruyla başlıyor ki, gündelik hayatımızda sürekli yaptığımız bir şey bu. Bambaşka nesnelerde aynı özelliği şıp diye tanımak. Peki ama nasıl oluyor da bu zihinsel sıçramayı bu kadar kolay başarıyoruz? İşte Platon tam da bu soruya yanıt vermek için devrim niteliğinde bir teori geliştirdi. Peki bu felsefi yolculukta rotamız ne olacak? Gelin birlikte bakalım. Önce Platon'un o dahice çözümünü anlayacağız. Sonra bu çözümün içindeki o meşhur çatlağı, yani paradoksu inceleyeceğiz. Ve en sonunda da bu antik bilmecenin bugün bizim için neden hala bu kadar önemli olduğunu keşfedeceğiz. Hadi o zaman hiç vakit kaydetmeden başlayalım. Platon, o en başta sorduğumuz temel soruya nasıl bu kadar zarif ve evet, güçlü bir cevap vermiş. Platon'a göre olay şu: bizim bu dünyada gördüğümüz, dokunduğumuz her şey aslında asıl gerçekliğin soluk, eksik birer kopyası. Asıl gerçek olanlar bu dokunabildiklerimiz değil. Hayır, sadece ve sadece akılla kavrayabildiğimiz o mükemmel kalıplar. Yani idealar. İşte bu slide, Platon'un metafiziğinin tam merkezindeki o iki alemi harika bir şekilde özetliyor. Bakın solda bizim duyularımızla algıladığımız, sürekli değişen, bugün var yarın yok olan bir gölgeler dünyası var. Ama sağda, işte orada aklımızla ulaştığımız, asla değişmeyen, mükemmel ve hakiki olan idealar dünyası duruyor. Yani bir sandalyenin mavi olmasının tek bir sebebi var, mavilik ideasından bir şekilde pay alması. Her şey çok güzel gidiyordu, değil mi? İşte tam bu noktada anlatının merkezindeki o çatırdama sesini duymaya başlıyoruz. Platon'un o muhteşem yapısını temelinden sarsma, hatta çökertme tehlikesi taşıyan o meşhur argüman. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Platon kendi eseri olan Parmenides diyaloğunda kendi teorisine yönelik en keskin, en acımasız eleştiriyi yine kendisi yapıyor. İşte bu alıntı paradoksun fitilini ateşleyen o ilk cümleler. Argüman tam olarak burada Platon'un kendi kelimeleriyle başlıyor. İşte argümanın kalbi. Felsefede sonsuz gerileme dediğimiz o kaçınılmaz, o baş döndürücü zincirleme reaksiyon. Düşünsenize, bir şeyi açıklamak için bir ilke getiriyorsunuz ama o ilkenin kendisi de bir açıklamaya muhtaç hale geliyor. Sonra o açıklama için getirdiğiniz şey de bir başkasına. Bu sonu asla gelmeyen bir merdiven gibi. Tırmanıyorsunuz, tırmanıyorsunuz ama ayağınızı basacak sağlam bir zemin asla bulamıyorsunuz. İşte bütün meselenin koptuğu yer burası. Çünkü eğer bir şeyi açıklamak için sonsuz sayıda başka şeye ihtiyacınız varsa, bu aslında hiçbir şeyi açıklayamadığınız anlamına gelir. Üçüncü adam argümanı, idealar kuramının o parlak açıklayıcı gücünü resmen elinden alıyor ve onu boş, anlamsız bir tekrar döngüsüne hapsediyor. Peki şimdi ne yapacağız? Tıpkı bir dedektif gibi büyüteci elimize alıp bu paradoksun tam kalbine, onu ayakta tutan o tek kritik varsayıma odaklanalım. Çünkü bu bilmecenin anahtarı, bütün sırrı işte bu varsayımda gizli. Tüm bu devasa paradoks aslında ufacık bir varsayıma dayanıyor. Öz yüklemleme. Yani ne demek bu? Bir ideanın temsil ettiği özelliğe kendisinin de sahip olması gerektiği fikri. Mesela büyüklük ideasının kendisinin de büyük olması ya da güzellik ideasının kendisinin de güzel olması gibi. Bakın, eğer büyüklük ideasının kendisi büyük olmak zorunda değilse o zaman o ikinci gruba hiç dahil olmazdı, değil mi? Ve o sonsuz gerileme de hiç başlamadan biterdi. Peki Platon gerçekten böyle mi düşünüyordu? İşte bu soru felsefe dünyasını tam 2000 yıl boyunca meşgul etti. Ta ki 20. yüzyılda bir filozof çıkıp bu eski kanıtlara yepyeni bir gözle bakana kadar. İşte tam bu noktada modern dedektifimiz Wilfrid Sellars sahneye çıkıyor ve diyor ki, bir dakika, ya Platon tuzağa düşmediyse, ya biz onu bunca zaman yanlış anladıysak. Sellers'ın analizi bu eski gizeme taptaze bir soluk getiriyor, kanıtlara bambaşka bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Belki de sorun Platon'un metafiziğinde, yani felsefesinin kendisinde değil de kullandığı dildeydi. Bu o kadar önemli, o kadar ince bir ayrım ki. Sellars diyor ki, Platon güzellik ideası güzeldir derken, belki de o ideanın da fiziksel bir nesne gibi, bir vazo gibi, bir heykel gibi güzel olduğunu kastetmiyordu. Belki de bu sadece Platon'un elindeki dilin sınırları içinde soyut bir kavramı ifade etme biçimiydi.
İşte bu karşılaştırma bütün meseleyi gözler önüne seriyor. Bakın soldaki o paradoksal, hatalı yorum, ideayı sanki o şeyin mükemmel bir örneği, bir süper nesne gibi görüyor. Ama sağdaki dilsel görüş, yani Sellars'ın yorumu, Platon'un o dönemdeki dilin sınırlılıklarıyla boğuştuğunu hatırlatıyor bize. Düşünsenize, o zamanlar adaletlilik ya da güzelliklilik gibi soyut isimler henüz felsefe diline yerleşmemişti. Bu yüzden Platon ne yapmak zorunda kalıyordu? Adaletin kendisi ya da güzelliğin kendisi gibi ifadeler kullanıyordu. Ve işte Sellars'ın getirdiği çözümün özü tam olarak bu. Bütün bu paradoks bir ideyanın ne olduğuna dair temel bir kategori hatasından kaynaklanıyor. Güzellik ideyası. Güzel olan başka bir nesne değildir. Hayır, güzellik ideyası bizim bir şeyin güzel olup olmadığını anlamamızı sağlayan ölçütün, standardın, ilkenin ta kendisidir. Şöyle düşünün, bir cetvelin kendisi 1 metre olmak zorunda değildir, değil mi? O 1 metrenin ne olduğunu ölçmemize yarayan standarttır. Peki, tamam. Bütün bu 2000 yıllık soyut felsefi tartışmanın bizim bugünkü hayatımızla, kendi düşünce yapımızla ne ilgisi olabilir ki? Aslında inanın bana, göründüğünden çok ama çok daha fazla. Üçüncü adam paradoksu bize her şeyden önce eleştirel düşüncenin asla eskimediğini, modasının geçmediğini hatırlatıyor. Bize en bariz görünen, bundan daha doğal ne olabilir ki dediğimiz varsayımlarımızı bile sorgulamamız gerektiğini öğretiyor. Dilin bizim düşüncemizi nasıl şekillendirdiğini ve bazen de nasıl farkında olmadan bizi yoldan çıkarabildiğini gösteriyor. Ve unutmayın, bir teorinin, bir fikrin gerçek gücü sadece neyi açıkladığında değil, kendi temellerini ne kadar dürüstçe, ne kadar cesurca sorgulayabildiğinde yatar. Ve bu analizimizi sizi biraz kendi düşüncelerinizle baş başa bırakacak bu son soruyla bitirelim. Acaba bizim bugün kendi dünya görüşümüzde, inanç sistemimizde hiç farkında olmadan kabul ettiğimiz ve aslında bütün mantığımızı temelinden sarsabilecek ne gibi büyüklük iddiası büyük olmalıdır gibi gizli varsayımlarımız var? Üzerine düşünmeye gerçekten değer. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.